Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel şişle yapılan haroşa modelinden şal yapımını anlatmak istiyorum. Yapılışı çok kolay. Gördüğünüz gibi şalımız çok güzel oldu. Rengarenk. Uç kısımlarına bu şekilde püskül yaptım. Yapılışı çok basit, çok kolay. Açıp da göstermek istiyorum. Şalımız çok güzel, çok renkli oldu. Gördüğünüz gibi şalımız açıldığı zaman bu şekilde oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Şalımızı eğer istiyorsanız boyunluk olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer istiyorsanız açarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu güzel şalımızı nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ipliğim var. Rengarenk. İpimiz kalın bir iplik. İpliğimizi şöyle göstermek istiyorum, etiketini. İpimizi Zeytman'dan aldım. %80 akrilik, %20 yün. Bu ipimiz için 5 ve 6 numaralı şişlerimizi kullanabiliyoruz. Ben 7 numaralı şişimi kullanacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle şişlerim var. İpimiz kalın bir iplik. Şimdi bir tane ilmek atıyorum. Burada artırma yapacağım. Doluyorum ve ilmeğimize batıyorum. Buradan sabitliyorum. Gönderiyorum. Tekrar buradan artırma yapıyorum. Kenar kısmından doluyorum. Bu şekilde doluyorum. Ve ilmeğimize batıyorum. Tekrar döndürüyorum. Tekrar buradan artırma yapıyorum. Döndürüyorum. Başlarken bir tane artırma yapıyorum. Her seferinde örgümüze başlarken birer tane artırma yapıyorum. Döndürüyorum. Yine tekrar başlarken bir tane artırma yapıyorum ve devam ediyorum. Döndürüyorum. Tekrar doluyorum ve artırma yapıyorum. Devam ediyorum. Örgümüzün yapılışı çok basit, çok kolay. Tekrar başlarken artırma yapıyorum.
Son kez gösteriyorum. Doluyorum. Ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, örgümüz bu şekilde devam ediyor. Örgümüze böyle devam ederek haroşa örgü modelini örerek devam edeceğim. Burada başlarken artırma yapıyorum. Örgümüz bu şekilde devam edecek. Bittikten sonra sizlerle tekrar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şalımızı ördüm. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi şalımızı birleştireceğim. Şalımızı bitirdim. Şimdi üst kısmına ilmeklerimizi birleştireceğim. Buraya batıyorum. 2 tane ilmeğimizi alıyorum. İki ilmeğimizi aldım. Buradaki ilmeğimizi diğer ilmeğimize geri taktım. Daha sonra ikisini tekrar beraber örüyorum ve birleştiriyorum. Tekrar ilmeğimizi takıyorum, birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi buradan birleştirmiş oldum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. İlmeğimizi takıyorum ve daha sonra iki ilmekle beraber birleştiriyorum. Takıyorum ve birleştiriyorum. Takıyorum ve birleştiriyorum. Takıyorum ve birleştiriyorum. Bu işlemi yaparak buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kenarları güzelce birleştirdim. Uç kısımlarına böyle püskül taktım. Bu püskülü nasıl yaptım sizlere diğer köşelerde göstermek istiyorum. Uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. 2, 4, 6 tane eşit bir şekilde ipimizi alıyorum. Daha sonra buradaki köşemize batıyorum. İpimizi aldım. Ve birleştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde püskülümüz oldu. Diğer bu kısmını da yapmak istiyorum. Burada köşemize batıyorum. Köşemize battım. 6 tane ipimizi aldım.
Daha sonra buradan birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi birleştirdim. Şalımız çok güzel oldu. Eğer istiyorsanız buradaki ipi gizleyebilirsiniz. Ben böyle bırakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şalımız bayağı büyük oldu. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şalımız çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdilik hoşça kalın.